mentioned right at the beginning alphabets and numbers. Yes. I don't know what you were talking about, plasma field, or you were talking about toroidal, but I just. İlk başlangıçta bahsettiğiniz o alfabe ve diğer sembollerden biraz daha fazla ne Specific alphabet. Yeah. İsimlerle bağlantısı ne olur? Yes. We will talk about the alphabets on Monday and how it is connected to toroidal fields. Alfabe ve onun Torus alanlarıyla olan bağlantısından pazartesi günü bahsediyor olacağız. Very good question. We will cover that. Is it the sounds or the shapes? Shapes. Sesler mi, şekiller mi alfabede asıl olan diye soruldu. Shapes. Şekiller. And also, okay, I would like to mention that since you asked, that Vincent Bridges was also studying, and he was an expert on those toroidal shapes, which are connected to a specific language, which is called the phonetic language. Hazır sorusu gelmişken Vincent Bridges'ten de bahsetmek isterim. Onun üzerinde çalıştığı konulardan birisi özellikle ofanik dillerle bilinen kullanılan harflerin konuşusu olan ilişkisiydi. It's a huge subject that we cannot cover now. Burada şimdi hepsini anlatabileceğimiz kadar aslında büyük bir konu. But yes, it has connections with toroidal fields. Torus alanlarıyla alfabenin bağlantısı var. And Anna, I want to ask two questions. Sure. Are there any Turkish alchemists that are famous? Ünlü Türk simyacıları var mı diye sordu Ana. Today? Bugün Or günümüzde. Anytime. I mean, in Islamic tradition, yes, like Ibn Sina, Ibn Sina, we can call him an alchemist. İslam geleneğinde sayabiliriz kişileri örnek olarak. Because alchemy, so there is no starting point of alchemy, it was omnipresent. Yani alkeminin bir başlangıcı olduğunu düşünmüyoruz. Her zaman vardı. Her zaman vardı. But when we look at the alchemical traditions, we see that it is mostly influenced from the East first time. Yani simyanın tarihine baktığımızda ilk olarak doğudan etkilerle bu tarafa geldi. And then it came through the Middle East, Egypt, and then later to Europe around 11th, 12th century. 11. ve 12. yüzyılda Mısır'dan Orta Doğu ve Avrupa'ya, bu kanal üzerinden Avrupa'ya geldi. Özellikle Fransa'ya ilk olarak geldi. But during its travel through the Middle East, of course, it affected the Islamic world a lot. Tabii ki de Orta Batı'dan gelirken İslamik gelenekler üzerinde de etkileri olduğunu görebiliyoruz. The second question, there is this alchemy, right? So the chemist and what are the roots of alchemy? So, Alchemy kelimesinin etkisiyle ilgili. So alchem can be depicted in different ways, which is also related with the Black Nile Valley, or it can be depicted with the access to black hole. Alchem kelimesi kara delik Veya da Nil Vadisi'nin siyah alanıyla ilgili de ilişkilendirilebilir. But the word that we use in chemistry, chemist, or chemistry is also coming from alchem, or shamanism, Kam, is also being transferred from alchemy many years ago. When we follow specific languages, we see how this transformation happened before. Alchemy kelimesini farklı dillerde de araştırdığımızda Türkçedeki şamanlar için kullanılan kam kelimesinin de It has influenced many definitions. Yeah. Bu tanımlamalar üzerine etkili olacak. So, any questions? Başka sorunuz var mı? Break. Great. Okay, let's have 5 minutes for